Şimdi başlayacağız. Neden geç kaldığında cevabı işte arkadaki kişilerin oluşması, artık 2025'in Gökruh'a iyi gelmesi falan filan derken gördüğünüz gibi 2025'in neler getireceğinden bahsetmek ocağın ortalarına kadar kaldı gibi görünüyor. Şimdi bakalım. Şimdi senin dönüşün muhteşem oldu. Onu anladık ama 2025'te neler olacak? Yani nedir bu 2025? Başımıza neler gelecek Elis? Vallahi şimdi iyi bir şeylermiş gibi. Öyle zaten ben şey olarak bilmiyorum yani berbat şeyleri böyle gülümseyerek. Gülerek anlat ama biz yani nasıl yaşayacağımızı bilelim. Neler gelecek başımızda? Şimdi astrolojik olarak bizim için yeni bir yıl diye söylüyoruz ya, aslında bizim için yeni bir yıl değil. Biz aslında Koç burcu başlarken yeni yılı kutlarız bu arada. İlkbahar ekinoksu işte Nevruz falan filan da kutlanıyor ya. Aynı zamanda bu şimdi yılbaşı ağaçları olayları oldu. Aman niye yılbaşı ağacı koyuyor? Ötekisi dedi ki koysak ne olur? Yılbaşı ağacından bir şey mi olur falan filan, onları konuşuyorlardı. Ama aslında Nardogan bayramı Türk bayramıdır ama bu zamanda kutlanmaz. Niye? December, Latin dilleri bilenler, December, 10. ay. 10. ayda yılbaşı kutlanmaz aslında. Aslında Mart'ın 21'inde kutlanmak lazım. Onun için de zaten astroloji bayramı da o zaman 21 Mart'ta kutluyoruz. Ama ne yapalım şimdi, bir de Oğlak Burcu'nun da böyle bir karizması, işte bir işleri toparlayalım bilmem ne falan filan gibi yeni başlangıçlar için de aslında 10. aydan böyle tacı eline almış olması Oğlak'ın Game of Thrones gibi böyle haklılar bir yandan da Oğlaklar. Oğlaklara bir alkış. Evet. Şimdi biz isteyelim ki 2025 bize huzurumuza, hayrımıza, böyle güzelliklere falan filan getirecek iyi bir yıl olsun diye dileyelim. Çünkü ne diyoruz her zaman? En büyük kuvvet duadır yani. Yine de tamam, fantastik olaylar bekliyoruz şimdi. Dünyadan falan da bahsedeceğiz ama bütün bu fantastik olayların hepsinden dualarla belki kurtuluruz. Ne yapalım, öyle bir şeyler söyleyelim. Şimdi 2025 şu zamana kadar istediğimizi söylediğimiz her şeyi yeniden bize düşündürecek. Yani bu ne demek? Böyle hepimiz hayatımızda böyle büyük büyük konuştuk, evet, dedik ki asla yapamam, asla şu insanla işim olmaz, şuraya gitmem, böyle yapmam falan filan. Herkes böyle büyük büyük atıp tutuyor ya. Kendimi bu kişi, bu iş olmadan vesaire olmadan düşünemiyorum gibi şeyler. İşte sanki bunlar hiç var olmamış gibi bu büyük konuşan vatandaşlar olarak hepimiz, bütün insanlar değişik değişik olaylar yaşayacağız. O büyük konuştuğumuz olayların hepsi geride kalacak. Yeni bir döneme hazırlanıyoruz çünkü biz. Vay anlatıyorlar işte Kova çağı bilmem ne falan filan diye, işte al Kova çağı geldi. Yani şu hani söylediğini yaşamadan bu dünyaya veda etmeyeceksin durumunu biz 2025'te yaşayacağız anladığım kadarıyla. Yani hem öyle hem de o kadar böyle teknolojik olarak fantastik bir zamana gidiyoruz ki insanların çoğu kendini gereksiz hissediyor. Mesela şimdi burada şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Ben üniversitede hocalık da yaptığım için mesela öğrencilerde görüyorum yani bir kaygı var. Diyor ki ya bana gerek olmayacak ki, yapay zeka var diyor. Onu diyor, bunu diyor falan filan. Burada girmeyeyim şimdi de, onu dünya gündeminde konuşuruz. Çatladım şimdi onları anlatmazsam diyorsun. Çünkü asıl onları anlatmayı seviyorum. Dünyadan olacak, teknolojiden olacak, robotlar ele geçirecek mi bizi falan filan. Ama şimdi biz haritasını biliyorlarsa eğer bütün burçları inceleyebilecekleri şekilde herkese ay ay burçları anlatalım. Burada bir uyarıda bulunalım. Yükselenlerini biliyorlarsa eğer mutlaka yükseleni ve güneş burcunu. Güneş burcu nedir, burcun nedir diye sorduklarında söylediği şey var ya işte güneş burcun. Onu mutlaka izlesinler, dinlesinler. Ayrıca eğer ay burcunuz da sizin gibiyim. Ay burcunuzu da biliyorsanız eğer daha iyi olacaktır onu da dinlemek, ama en fantastiği haritanı biliyorsun, sembolleri okumayı biliyorsun falan filan. O zaman bütün burçları dinleyip şu konularda benim başıma şunlar gelecek diye bir fikirde bulunmak lazım. Çünkü 12 konu var. Aslında o 12 konuyu hepimiz ay ay farklı zamanlarda yaşıyoruz gibi bir durum var. Herkese adaletli bir şekilde huzur, mutluluk, kaygı, sinir, bilmem her şey. Her duygudan herkese var, bol bol. Masa dolu yani. Bu yılın en önemli cümlesi bence şu olmalı. Hepimizin özel olduğumuzu unutturacak olaylar yaşayacağız aslında. Çünkü işte o gereksizlik duygusunun çok daha baskın olacağı bir yıla doğru gidiyoruz. Onu
Yani ben özel bir varlığım, boşuna dünyaya gelmedim duygusunu mutlaka yaşaması gerekiyor. İnsanın hatırlatmak gerekiyor. Manevi anlamda da biraz kendimize birazcık zaman vermemiz, işte manevi bir takım şeyler yapmamız önemli. Yaratılma amacımız mı ortaya çıkacak? Onu mu öğreneceğiz? Ya ben niye bu dünyadayım? Boşuna yer mi kaplıyorum? Boşuna mı oksijen tüketiyorum demeyeceğiz yani. Dememek lazım ama onu dememiz için her şey olacak bu yıl. Bu yılın olayı bu. Yani ne kadar gereksizim ben hissi. İşte çocuk yaptım, acaba gereksiz mi? İşte şu okula gidiyorum, acaba gerek yok mu? Şunu aldım, bunu aldım ama baksana işte salgın oluyor, o oluyor, bu oluyor. Çalışıyorum ama işte acaba gereksiz mi? Herkes sürekli, kendimiz ve etrafımızdaki herkes zaten biz ne hissediyorsak etrafımızda o tezahür ediliyor ya. Yani biz o duyguyu yaşadığımız için herkesten onu duymaya başlayacağız. Herkes onu duyduğu için herkes onu hissetmeye başlayacak şeklinde bir sarmala giriyoruz. Genel olarak tema bu. Ne gerek var? Annem derdi. Anneme buradan selam. Ne gerek var? Yağmur yağıyor. Dışarı çıkma, ne gerek var? Güneş var, çok sıcak. Ne gerek var diye. Ne gerek var yılı geldi. Annem mutlu olabilir bu yıl. Evet. Süper, benim de yılım. Ay ne gerek var? Ne gerek var? Hadi Peki, başlayalım bakalım. İris, başımıza neler gelecek? Şimdi Koç'tan başlayalım. Başlayalım. Tamam. Koç çok işte değişiklik diyoruz ya, en büyük, en fantastik değişiklikler onların hayatına geliyor. Niye? Çünkü 2 tane büyük gezegenimiz, büyük gezegen dediğimiz zaman astronomik bilgi vereyim size. Güneş sisteminden ne kadar uzaksa burç değiştirmiş, çünkü yollar gidiyor bitmiyor o yollar. İşte o yolları aşması çok zaman aldığı için ne kadar sürüyorsa o kadar önemli oluyor onun burç değiştirmesi. Koç'a Satürn ve daha da önemlisi Neptün gelecek. Neptün 1842'de Koç'a geldi, yani o kadar. Şimdi ne oluyor? Ben burada takılıyorum. Mesela Neptün nedir? Neptün gelince ne oluyor? Yani Neptün gelse ne olur? Mars olan olacak yani Koç'a. Şimdi ben burada takılıyorum. Olan olacak, evet, yani olanın olacağını zaten anlatacağım da ama dediğim gibi bu güneş sisteminden ne kadar uzaksa bu vatandaşlar bunların burç değiştirmeli. Hani bizde bir yıl ne oluyor? İşte 365, Merkür'de daha kısa falan filan ya böyle. İşte 186 gün müydü? Bilemedim şimdi. Bunlar böyle geziyorlar. Neptün of bizim dünyaya göre yıllar sürüyor. Bir zodya, yani güneşin etrafında turunu tamamlaması. Onun için de burç değiştirdiği zaman biz heyecanlanıyoruz. Diyoruz ki vay işte bak, çok nadir olay. Astrolojide bir tane temel kural var. Bir şey ne kadar nadir oluyorsa o kadar ondan çekineceğim. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Yani nadir olduğu için daha spesifik olayları getirecek bize. O yüzden önemli. Şimdi bu Koç'ta ne var? Deli deli akan nehirler gibi ya böyle Koç. İşte çoluk çocuk gibi böyle heyecanlı bir hali var. Artık böyle bir huzur zamanına gelecek. Çünkü Neptün yayları gevşetiyor böyle. Yay derken yay burcu değil, böyle bir rahatlıyorsun. Öyle bir doğal bir karizma gelmeye başlıyor. Satürn de gelecek. Zaten Satürn'le karizma olan ablamız, abimiz, orası da tartışmalı. Onun için böyle daha huzurlu, daha karizmatik, onun istediği şeylerin onun etrafına geldiği bir yıl olacak. Şimdi Koç'tayken bu zamanlarda diğer gezegenlerin duruş açılarından dolayı buna dayılanam yok. O önemli. Dayılansa başka gezegen, hop sen ne yapıyorsun orada falan dese o zaman sıkıntı. Şimdi bu iyi tezgah, yani oraya geliyor, iyi yere. Şimdi neyi yılı? Koç için mülk edinmek, para biriktirmek. Herkes böyle emojiler çıktı gözlerinde. Koçların böyle dolarları olan var ya, böyle yapıyor para. Dilinde bile para var. Para biriktireceksin, yatırımlar yapacaksın. Bir de çocuk sahibi olacaksın. Çocuk sahibi olmakla para sahibi olmak haritada aynı yer. O yüzden. Bu yanlış bilmiyordu, onun için söyledim. Şimdi biraz böyle astroloji bilenler de takip ediyorlar, biliyorum. Onlara bilgi. Yani koçlar böyle şimdi diyoruz o zaman koçları, evli, mutlu, çocuklu. Şimdi mutluluk daha maneviyattan gelir. O kısmıyla ilgili kendilerinin biraz çalışması lazım ama çocuk yaparlar. Çocuk evlat edinebilirler. Oralarla ilgili şey ya da çocuklarıyla ilgili mutlu haberler alırlar falan, öyle şeyler. Ama onun dışında bir de para.
Yani mutluluk getirir mi, huzur getirir mi, ben oralarını şimdi o haritaya göre. Onları koçlar düşünsün. Evet. Ama para kazandıkları ve doğru yatırımları yaptıkları kesin. Şimdi ay bakalım istiyorsun. Çünkü merak edecekler şimdi. Ocak'ta ne oluyor şimdi? Satürn'ün etkisiyle yeni yıla başlıyorsunuz. İşinize odaklanmanız için böyle bir süredir engelleyen olaylar oldu aslında. Siz de sinir olduğunuz, erteleniyor. Zaten içinizde böyle bir koşayım şu, koçu böyle bırak şu kapıyı aç, böyle çayırlarda koşsun falan hani. Koç böyle kapı bulsun, toz atsın falan öyle olduğu için hani yeni bir şey olsun, koşayım gideyim gibi. Ama bayağı bir engelleniyordu koç. Şimdi artık ve engellenmekten korktuğu için de engelleniyordu, bir de o da önemli. Artık bu konular ve o kafasında kurduğu, onu engellediğini düşündüğü şeyler falan da geride kalıyor. Artık daha verimli bir zamana gidiyoruz. Daha fazla ona fazla gelen, yapamadığı, beceremediği şeyleri de başkalarına verdiği, aktarabildiği bir duruma geliyor. Büyük finansal kararlar alacaksanız eğer bence Ocak ayını iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü şimdi eğer bu zamanlarda hareket ederseniz, özellikle mülk edinmekle ilgili bir fikriniz varsa bu ay harekete de geçerseniz eğer ya da niyet ettik Allah rızası için yapacağız artık bir ev alacağız falan filan. Sene boyunca desteklenmeye devam edecek açılarla. Şimdi başlattığın zaman da önemli. O yüzden insanlar astroloji öğrenmeye çalışıyorlar zaten. Çünkü doğru zamanda hareket edersen öteki açılar da geldiğinde sen doğru hareket etmeye devam ediyorsun. Güzel, bereketli oluyor yani. Taksi değiştirme saatinden 5 dakika önce taksi bulmuş gibi oluyorsun İstanbul şartlarında. Tabii benzetmek. Yoksa öbür türlü bekliyorsun. Bütün hepsi diyor ki ben değişime gidiyorum, böyle yapıyor. Değişime gidiyorum abla. Öyle olmasını istemiyorsan, böyle bir niyetin varsa Ocak'ta harekete geçmen. Yani koçlar ev almayı düşünüyor ya da yeni bir iş kurmayı planlıyor. Ocak'ta Evet. karar ver ve yürü diyor. Aynen öyle. Peki Şubat'ta ne olacak şimdi? Burada da Venüs 1 Mart'la 12 Nisan arasında böyle bir retroda olacak. Aman bu retro nedir? O söyleyeyim mi onu? Aynen ağzımdan aldım. Bu retro korkutucu bir şeydi değil mi? Değil. Ama hep öyle anlatılıyor. Yok aletler bozuluyor, işte retrodasın canım falan hani böyle. Ha başıma bir şey geliyor. Aa retro var ya falan. Ne bu retro ya? Bence bu retro olayı niye oluyor biliyor musun? Çünkü bizde millet çalışmak istemiyor. Retro ne biliyor musun? Ara ver, tamamla demek. Ya sen bir dur, bir iş biriktirdin. Çünkü herkes bir sürü işe atlar ya. Hiçbirimiz tam olarak böyle zaman işte şu kadar yarım kaldı. Herkesin bir yarım işi vardır bir yerlerde. Merkür retro zamanında çok çalışılır. Aslında tam tersi. Çok çalışacaksın yarım kalan işlerin. Kafanla bir şey kurdun, bitiremedin, onu bitireceksin. Bunlara yarar. Çok verimli zamandır yani. Keşke bazen ben bizim Gökruh'ta gökbilgelerle konuşuyorum. Diyorum ki ya keşke biraz daha Merkür retro olsa, iş birikiyor. Yani oralarda toparlıyoruz. Hızlı toparlarsın yarım kalan işlerin. O yüzden iyi. Ama Venüs retrosu başka bir şey. Yine kötü değil. Venüs retrosu zamanında duygusal olarak tamamlayamadı. İlla manitacılık, romantik olmak zorunda değil. Herhangi bir insanla duygusal olarak hesabını kapatamadığın bir konu varsa işte o zamanlarda retroyu kullanacaksın. Retro o insanlarla olan hesabını yüz yüze ya da gıyaben kapatmanı sağlıyor. O yüzden de bu Venüs retro zamanlarında eski manitalar çok gelir herkesin hayatı. Ortaya çıkarlar, haber alırsın. Hiçbir şeyin yoktur, tamam mı mesela? Efendi bir insansın, evindesin, barkındasın, haber alırsın mesela onlardan. Bak bir şey daha söyleyeyim, çatlarım söylemez. Şimdi bu dedik yani 1 Mart 12 Nisan arası diye. Bu aralıkta, tamam mı? 8 yıl öncesine gideceksin. Yine bahar ayları, gevşer gönül yayları. O zaman yaptığın şeylerde tamamlanma olacak. 8 yıl önce o zaman da ne yapıyordun hatırlayabilirsen süper, tamamlanma var. O iş güçle ilgili de olabilir. Çünkü Venüs ya parayla ilgili de oluyor. Ondan. Mesela o zaman bir şey almaya niyetlendin. Mesela geçenlerde ben çok sevdiğim bir komşum var. Onun kızı işte geldi İngiltere'den. Master yapıyor kız. Çok pırlanta gibi bir tip. İşte İngiltere'ye tekrar gideyim, doktora yapayım mı falan filan. Çok net bir örnek diye anlatıyorum bunu. Dedi işte tekrar gideyim, ne yapayım, devam edeyim mi vesaire diye. Dedim ki ya 8 sene önce sen bu zamanlarda ne yaptın?
Dedi ki İngiltere'ye gittim hayatımda ilk kere. Lisede gitmiş. Ve dedi ki 2 kere gittim. Dedim ki yine muhtemelen öyle olacak. Çünkü başvuru zamanını kaçırmış, geri dönecek, bir süre bekleyecek, tekrar gidecek. Aynı şeyi yaşıyor, bir tamamlanma. Çünkü o zaman oraya gittiğinde niyet etmişler ailece. Demişler ki bu çocuk burada okusun diye. O da çok güzel okumuş. Burslarını alıp gitmiş. O zaman zaman makinesine biniyorum, 2017'ye gidiyorum. Evet, 2017 bahar aylarında ne yaptın? Ben ne yaptım? 1 Mart'la 12 Nisan arası, hatta 1 ile 27 Mart arasında da Koç'ta bir yolculuk yapacak bu. Böyle retro yapıyor ya, illa burç değiştiriyor, balığa gidecek falan filan. Onun için Koçlar için ne demek bu? Dediğim gibi eş, partner, sevgili vesaire bu tarihlerde biraz beklentilerinizi azaltıyorsunuz, coşmuyorsunuz. Bu bana niye zaman ayıramadı? İşte ay şöyle dedi, kaşının üstünde gözü var, uyuz oldum ben buna falan filan. Boşayacağım, terk edeceğim, gaza gelmek yok. Efendi oturuyorsunuz, tamam mı? O tarihleri özellikle yakın ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek için de kullanabilirsiniz diyelim. Evet. Mart'a şimdi gelebiliriz. Evet. Mart'ta nihayet Neptün bu Koç vatandaşlarımızı ziyarete geliyor. Uzun bir sürede orada kalacak. 30 Mart'tan 22 Ekim'e kadar Koçlarla o. 1862, 42 dedim. 1862'den sonra ilk kez Koçlara geliyor. Şimdi 1862'yi şuraya böyle bir kaydedin. Çünkü 1862 ve sonrasındaki yıllarda doğan çok fantastik insanlar var. Dünyanın kaderini değiştiren. Benim isimlerini geçirmeme gerek yok. Tek bir kişi olarak düşünmüyor. Abi tek Atatürk var diye. O aralar bayağı fantastik insan var. Yani bu kadar kısa zamanda bunları ne ara öğrendin, ne yaptın? Ne oldukları belli olmayan tuhaf, her alanda lider olan tipler. Onları bir düşünün. İşte bu zamanlarda doğan çocuklar böyle tipler olacaklar. Bir de böyle bir şey var. Yaratıcılığı artacak Koçların. Sanatsal faaliyetleri varsa eğer böyle ilham geldiğini hissedecekler. Vay ne oldu bana, sanatçıymışım meğer falan diye gaza gelebilirler. Ve ruhsal olarak geliştiklerini gözlemlemeye başlayacaklar. Hayalini kurduğu şeylerle ilgili böyle hayalini kurduğu hayata adım adım ilerlemeye başlıyorlar artık, o zaman geldi. Koçlar bayağı bir süredir bekliyorlardı çünkü. Geçen sene biraz bir kıpırtılar oldu falan. Hadi bakalım artık hipodrom açıldı. Koçlar. Ben şu fantastik kısmına takıldım ya. Yani böyle hep bir kurtarıcı bekleriz ya bir şey olunca. Ya biri gelecek, bir kurtarıcı olacak. Hani onlar mı olacak ya da onlarla mı tanışacağız o süreçte? O şey gibi değil mi? Godot'u beklerken de kitap var. Evet. Yok. Godot'a ihtiyaç yok. Şimdi çünkü herkese koç, herkesin haritasında bir yerde koç var. Kurdum cümleyi, evet. Herkes de koç var bir yerde. O Neptün oraya gelecek ki sen o alanda artık bir böyle farklı bir fantastik birini, daha farklı düşünen, topluma o anlamda faydası olan birine dönüşeceksin demek. Ondan Godot'ları beklemiyoruz. Lider beklemiyoruz yani. Gerek yok lider beklemeye. Ama bu dönemde doğan insanlar önemli şeyler yapan, tarihe isimlerini yazdıran, iz bırakan kişiler. Böyle kişiler gelecek Koç'un Neptün olduğu zamanlarda demek istedim. Yoksa vay lider geliyor falan filan. Herkes başkaları için, yani aslına bakarsanız İnsan karakterinin dışına çıkıp da ihsan ettiğimiz zaman, yani kendimizi değil de başkalarını da düşünmeye başladığımız zaman zaten bereket gelir, lidere de gerek kalmaz. Evet, bakalım şimdi Mart'ı bitirdik. Geldik Nisan'a sevgili koçlar. Evet, onların ayları bunlar, tabii seviyorlar buraları. Bu ay aile ve iş ortamında bazı zorlanmalar bekleyebiliriz. Hep böyle güzel şeyler anlatacağız diye bir şey yok. Açık iletişim kurmaya çalışacaklar. Öyle lafı çevire çevire anlatmak yok. Sabırlı davranmaları lazım insan boyunca. Çünkü sinirlerini birazcık zorlayan, onları sinir edecek olaylarla karşılaşma ihtimalleri biraz fazla gibi görünüyor. Yani biraz böyle bam bam diye bir şeyler söylenecek. Evet, ama bunlar da böyle işte sen bana bıçak mı çektin, o zaman al sana kılıç falan oldukları için koçlar genelde işte tamam bıçağın çok güzelmiş falan filan diye yani. Koçlar mı yapacak bunu? İyi günler deyip gitmeleri lazım. Sinirlerini tutması lazım koçların. Tanıdığım koçlar var da o yüzden böyle bir yorum yok. Sakin olacak. Efendi.
Bakalım. Hadi Nisan'ı, baharı da atlattık. Geldik Mayıs'a. Mayıs, evet. Mayıs'ta da Satürn'ün 24 Mayıs'tan 1 Eylül'e kadar Koç'ta yapacağı bir yolculuk var. Gidecek, gelecek falan filan. Bu çok kıymetli bir hediye aslında. Şimdi Satürn'den de korkutup dururlar her yerde ama aslında Satürn girdiği yere disiplin getirir. Yani öyle saçın başın dağınık, kendine dikkat etmiyorsun, işini gücünü savsakladığın, ilişkini savsakladığın, senin olduğun alana geldiği için eyvah artık çok aşırı derecede disiplinli olmak zorunda. Her şeyi çok düzgün yapmak zorunda. Yalnız şöyle bir şey var. Dikkat tacirliğinin zirve yaptığı çağdayız. Bununla ilgili kitap önereyim hatta. The Kitap Yayınları'na, yazarın adını hatırlayamıyorum ama Dikkat Tacirleri diye bir kitap var. Aslında bizim dikkatimizi nasıl çalıyorlar okuyun, acayip siniriniz bozulur. Ben üniversitede falan biz de işte derslerde falan da okutuyoruz da ama çok yani bence herkesin okuması gereken bir kitap. Algı operasyonu, iletişimdeki algı operasyonu. Ne kadar ustaca yapılabileceğini anlatıyor her şeyin. Yani dikkat tacirliğinin ne boyutta olduğu ile ilgili şeyleri. Bu çağda en değerli şey ne haline geldi? Disiplin. Yani işte bir şey bilmek mi? Bence bir şey bilmenin de çok bir anlamı kalmadı. Çünkü yapay zekada görüyorsun zaten. İstediğin şeye ulaşıyorsun. İstediğin internet diyoruz, şimdi yapay zeka diyoruz. Burada Koç disiplinli bir sürece geçiyor. Yani olabilecek en berbat zamanda olabilecek en iyi sıkıntıyla karşı karşıya. Disiplin genelde sıkıntı verir ya. Onun çeyrekli Koç'a. O yüzden Satürn'ün etkisiyle daha stratejik, uzun vadeli düşünen ve daha güzel planlamalar yapan, daha disiplinli birine dönüşmeyi sağlayacaklar. Bir sonraki yıl için şimdiden yapmak istedikleri şeyleri hazırlamaları lazım. Yani Satürn'ü güzel değerlendirmek gerekiyor. Daha duracak orada gerçi ama hemen başladığı gibi gider ya onun için. Bu dönem özellikle yönetici veya iş sahibisiniz diyelim ki çok verimli bir dönem olacaktır. Ekip kurmak için harika bir zaman. Gelelim Haziran'a. Güzel, sıcak yaz aylarımız geldi. Jüpiter 9 Haziran'da ve Yengeç'e geçecek. Vay çok bereketli bilmem ne falan diye anlatılıyor Jüpiter ama Jüpiter öyle bir ters açıya girer ki 1. evde, 6. evde yani insanın bedeniyle, sağlığıyla ilgili yerlerde vatandaşı adını vermediğim o hastalık var ya, o hastalık bile yapar. Mesela bunu söylemezler hiç. Yani hiçbir şey tam olarak iyi ya da kötü diyemeyiz biz. Çünkü zaten herhangi bir şey tam olarak iyi ya da kötü olsaydı astroloji haritası daire olmazdı. Dairenin köşesi yoktur ya, hep böyle hiçbir zaman tam olarak sırtını bir köşeye yaslayamadığın bir ortam. O bakımdan öyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum şeyi. Jüpiter de genel anlamda çok bereketli ama böyle vay Jüpiter geldi falan filan diye de gaza gelmeyin. Harita her zaman önemli. Bireysel olarak şeyleri gösterdiği için detayları. Ama şimdi mesela Koçlarda ne yapacak? Ev hayatı ve aileyle ilgili o şeyi ayrıca bir anlatırız Jüpiter'i. Bence Jüpiter'den ona ayrı video bile gerekebilir yani. Çünkü böyle kısacık geçti. Ailesiyle ilgili konuları çok düzenlemesine yardım edecek. Aile derken neyi kastediyorum? Kan bağın olan aile. Anan, baban, kardeşlerin olan ve annen, baban, anneannen, deden, babaannen, büyük baban. O 4 büyükler, annen, baban, geldiğin silsiledeki vatandaşlar. Çocuk başka yerde, eşle ortak bir alanda. Eş başka yer çünkü eşle inşallah kan bağın yok. Onu şey yapmıyorsun yani, onu başka yerden alıyorsun. Sen istiyorsun, imza atıyorsun onunla bir araya gelmek için. Boşayabiliyorsun, ananı babanı boşayabiliyorsun, boşayamaz gibi. Ondan onlar ayrı yerde, herkes ayrı yerde. Kardeşler bile aslında ayrı yerde ama hadi burada alalım yani. Şimdi burada aileden güzel haberler alacaklarını görüyoruz. Akrabalarıyla da daha yakın ilişkileri olacak. Onlardan destek aldıkları, yardım aldıkları bir döneme doğru gidiyoruz bu süreçte de. Evlerinde tadilat yapabilirler, taşınabilirler. Taşınıyorlarsa eğer daha çok istedikleri, onlar için daha uygun olan, konum olarak, nitelik olarak daha iyi olan bir yere taşınacaklarını düşünüyorum. Böyle konular gündeme gelir deyip güzel yaz aylarına devam ediyorum. Temmuz. Bir dakika, şimdi karıştırmıyorsam bu zaten Ocak ayında ev almaya karar veriyorlardı. Evet. Hani İnşallah. tam zamanıydı. Ama Haziran'da da taşınıyorlar o zaman.
Evet yani böyle gibi de bir şey kurabiliriz. Evet burada. evet. Onun için dedim zaten. İyi yere taşınmak istiyorsan eğer güzel zaman. Tamam. Gelelim Temmuz'a. Yazın ortasındayız koçlar. Ne güzel değil mi o havalı sıcak. Of süper. İşte ama bazı ufak tefek sağlık sorunları gündeme gelebilir burada. Bir rahat yok ya. Yat falan. Bir rahat yok ya. Ama işte herkese sırayla bir şeyler denk geliyor, ne yapalım. Burada beslenme düzenine dikkat etmeleri gerekiyor. Bak şimdi bu yayını mesela niye izliyor bu insanlar aslında? Sen şimdiden bu Temmuz'da başına bu fantastik durumun gelebileceğini bilirsen eğer, o zaman daha kış aylarından sporunu yaparsın, beslenmeni yaparsın, iyi olmaya devam etmek için çözüm bulmuş olursun. Lütfen kendinizi ihmal etmeyi bırakın. Yani bayağı sıkı ihmal etti koçlar kendilerini. Şu son hele ki 18 ayda o koç kendi bedeninde değilmiş gibi, ruh varlık gibi geziyor. Evet. Yani kolunuz bacağınız ağrıyabilir. Sporunuza şimdiden başlayın diyelim. Bu Beslenmelere de. Beslenme. Tamam. Evet. Bu en böyle nacizane uyarımız olsun. Evet, şimdiden dinliyorsunuz madem. Yazın nasıl yazın güzel olur, kemiklerimiz ısınır, ağrılarımız geçer diye düşünmeyecekler. Güzel güzel şimdiden disiplinli olun deyip Ağustos'a mı geleyim? Burada da ayın başlangıcında büyük bir şans var tabii. Bu aşağı yukarı her yıl koçlar için geçerli. Çünkü Aslan Kapısı denen bir vatandaşımız var. 3-8 Ağustos arası kapı açık. Burada Allah... Aslan Kapısı'nı ben yeni duyuyorum. 3-8 arası. Bu koçlara özel mi yoksa bizler de yararlanabiliyor muyuz? Herkes yararlanıyor. Ama koçlar, yaylar, aslanlar en çok yararlanır bunda. Sonra da hava grupları yararlanır. Var teknik sebepleri de şimdi girip olmayayım. Burada torpil koçta yani Aslan Kapısı'nda. Bu aşağı yukarı her sene böyle ama şimdi bu sene gezegenlerin gelişlerinden dolayı da burada ekstra faydalı şeyler var. Yani güzel dilekler dilerler, iyi şeyler olur falan filan öyle. Yeni bir işe girebilirler veya yeni bir iş kurabilirler. Mevcut işi devam ettirirken bambaşka bir işe daha dahil olabilirler ve hiç düşünmedikleri, ben ne anlarım kardeşim falan dedikleri işlere de yapmaya başlayabilirler. Buralarda da güzel paralar var. Yine bak burada tekrar gayrimenkul alma olasılığının çok yüksek olduğu bir ay. Yok biz bu sene koçlara ev aldırtacağız ya. Aldırtacağız. Bu net yani. Evet evet. Vallahi anladım ben. Bir şeyler alacaklar. Bak ev değil arsa falan da alabilirler de. Bir şey alıyor. Mülk sahibi. Yürümeyen bir şey alıyorlar. Mülk sahibi, gayrimenkul. Evet. Ve bitirdik yazı. Evet. Geldik Eylül'e. Şimdi bunların bir şey yapması lazım bu yaz boyunca da. Plan yaparken daha iyi, daha detaylı hareket etmeleri lazım ki kazanımlar elde etsinler. Çünkü Eylül'de özellikle ilk 2 hafta kazançları daha da artacak bunların. Vay arkadaşlar nazar değecek koçlara ama anlatıp Şu koçları değiştirme şansımız olsa hani. Gel ben bu sene koç takımını. Vallahi değil mi ne güzel olur ya. Benim öyle 3 tane ben haritamı söylemiyorum ya güneşim falan filan hiç. 3 tane etrafa haritam var. Güneş ve yükselen kombinasyonları seçtim kendime öyle bana yakışan şeyler falan gibi. Hangisi o sene şeyse iyi uygunsa mesela o sene daha öyle gibi davranıyorum. Takılıyorum kafama göre. Gerçek haritamı saklıyorum ya. Çoğu böyle önemli vatandaşın ya doğum bilgileri yanlıştır ya da belli değil der. Mümkün mü belli olmaması ama öyle yapıyorlar işte. Dedik Ekim'e. Burada daha beklediklerinden daha fazla iyi teklifler alabilirler, beklenenden daha fazla kazanç elde edebilirler vesaire öyle şeyler var buralarda. Sadece burada bir şey söyleyeceğim. Para geliyor, akıyor zaten falan diye gaza gelebilir bunlar. Koç dedim gaza gelir yani. Gereksiz şeylere para harcamasınlar. Beni hatırlayın. Eylül ayında. Yapmayın. Evet. Harcamalarınızın ne kadar fazla geliyor olursa olsun herkesin gelir düzeyi farklı. Ne kadar fazla olursa olsun yine de coşmayacaklar. Uygun bir miktarı bir kenara koymak gerekiyor. Ekim'de de satın aldıkları herhangi bir şey aile içinde tartışma konusu olabilir. Yani bu ev de olur, tamam mı? Bu bir kazak da olabilir yani. Çok saçma bir şey de olabilir. Belki de karar vermeden önce onlara danışmaları gerekiyor. Tabii bunlar diyecek ki ben ne soracağım ya ben kendim kazandım falan filan. Bunu yapmayın çünkü bu ayda böyle bir şey yaşıyorsunuz gibi bir durum var. Tartışmalar, uyumsuzluklar. Sorun siz yine bildiğinizi yapın.
Bir şey değişmeyecek nasıl? Şunu mu anlıyorum? Yani gözden bir şey kaçabilir. Bu da zamanında bunu görememiş olabilirsiniz. Ve aileden biri bunu hatırlatabilir ya da önünüze gelebilir. O yüzden çok havalara girme. Bu yatırımlarını yaparken bir sor danış mı diyoruz? Hem öyle hem de şunu söylüyorum. Mesela ben aldım o çiçeği buraya koydum, tamam mı? Ve ondan sonra eşim geliyor, diyor ki bu ne diyor, tipsiz çiçek, bunun burada ne işi var? Bu zaten güneş almaz falan. Ya Allah'ın çiçeği, gidelim başka yere koyarım. Ama bu tartışmadır ya, bir huzursuzluktur. Ne baksan 2 gününü yer belki evin içinde. Çünkü saçma sapan alevlenir, büyüyebilir. İşte ona gerek yok. Ya ben böyle bir şey almayı düşünüyorum diye. Ekim ayında dikkat etsinler. Geldik Kasım ayına. Aylardan Kasım. Öyle şarkı vardı değil mi? Yeni aylardan Kasım geldi zaten. Evet. Jüpiter Kasım'da para ve sosyal çevre konularında bir göz kırpacak koçlara. Size fayda sağlayacak olan sosyal ilişkiler kurabilirsiniz. Hayal ettiğiniz çevrelere dahil olabilirsiniz. Hani bazen böyle işte keşke şunları tanısam falan filan gibi şeyler olur ya burada. Ve kazançları buna bağlı olarak yine artabilir. Maşallah diyelim artık bunlara. 2026'ya inşa etmeleri için çok güzel bir ay. 2025'te koçlara hava çok güzel. Hava güzel tabii güzel. Evet. Sonunda yani böyle beklediklerinden fazla işler, fazla hedeflerle tamamlamaları mümkün ama işte o Satürn'ün sopasını biraz hissetmeleri lazım. 2020'den beri biriktirdikleri bazı olaylar var. Hatta böyle 2017'den beri gelen hikayeleri var. O işte bahsettiğim Venüs Retrosu'ndan dolayı. Bunların hepsini bitirebildikleri bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu sene tamamlama ve daha iyi, üzerine daha fazla şey koyma yılı. Yani biz 2025'te koçları böyle kısaca bir özetlersek, yani hava güzel dedik, iyi dedik ama arada böyle bir cımbızlar da oldu. Yani hop bir dakika dikkat et dediğin yerler de oldu, uyarılar. Şöyle bir özetleyelim o zaman onları, 2025'i koçlara özel. Neler var? İş hayatlarında güzel gelişmeler, büyüme fırsatları var. Çalışmıyorum ben diyecekler. Çalışmayanlar da sosyal hayatlarında onlara daha fazla faydası olan, maddi manevi faydası olan insanlarla daha fazla bir araya geldikleri, tanınırlıklarının arttığı bir döneme giriyorlar. Jüpiter 24 Mayıs'a kadar Boğa'da olacak yani. Ne demek o? Sabırlı davranırlarsa engelleri aşabilirler, azimli olabilirler. Çok çalışmaları lazım. Çok çalışırlarsa ödülleri topluyorlar. Satürn'ün balıkta ilerlediği bir dönemde olacak. İşte o zamanda kendi alanlarında, oradan Koç'a geçişinde kendi alanlarında adlarının daha çok bilindiği bir döneme gelmesi için gerekli, yani büyük bir fırsat olacak. Bu illa böyle bütün koçlar ünlü oluyor falan gibi bir şey değil. Bu kendi alanında, işinde bilinirlik ve işte bir değer kazanma anlamına gelecektir. İkincisi ne? Sözünüzün daha çok geçtiği, böyle bireysel etkinizin, karizmanızın daha çok insanlar üzerinde daha fazla hissedildiği bir yıl olacak. Koç'ta 30 Mart'la 22 Ekim arasında bir yolculuk olacak dedim ya, işte Neptün'ün. Sonra bir gidecek, geri gelecek tekrar. Karizmaların arttığını hissedecekler böyle. Vay abi, havalanacaklar falan filan. Başkalarının üzerinde onları harekete geçirmekle ilgili daha fazla dikkat çekici olacak söylediği şeyler. Daha şanslı hissedecekler bu sebeple kendilerini. Ruhsal gelişimleri de aynı zamanda etkileniyor. Neptün çünkü ruhsal gelişme de sağlar. Hele ki Satürn'le beraber hareket edecek falan filan. İkizlerde 24 Mayıs'tan bir yolculuk yapan Jüpiter daha fazla insanla daha doğru şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak. Kendilerini daha iyi anlatabilecekler. Yarım bıraktıkları alanlarda da eğitime devam edebilirler. Daha doğru kişilerle ilerleyecekler. Bunu sağlayacak yani. 2025'te handikaplı olan şeyler ne koçlar için? Özel hayat ve çalışma hayatı ile ilgili zaman dengesinde ciddi şaşmalar yaşayacaklar. Kendilerini işe gücü o kadar verebilirler ki problem olabilir. Zaten Mars'ın retrosuyla girmiş oldular yıla. Onun da biraz etkisi var. Nerede nasıl hareket etmeleri gerektiğiyle ilgili bir bocalama durumunu yaşıyorlar gibi.
aynı anda iki yerde olmak isteyebilirler. Eğer bunu başarabilirlerse bize de haber versinler. Biz de aynı anda iki yerde oluruz. Bir avantaj olarak kullanalım. Bu kadar bilgi verdik 2025 ile ilgili. Bize de öyle bir şey bulurlarsa söylesinler. Değil mi yani? Yani bu kadar faydamız olsun. Onların bize bir faydası Evet olsun. yani. Bu kadar hep bana olmaz yani. Şimdi 2 de şu, finansal dengeleriniz biraz şaşabilir. Uranüs boğadan çıkana kadar gereksiz harcamalar konusunda Koç tarih yazdı böyle. Gereksiz. Ne bulduysa aldı falan filan, istifleme. İstemediğiniz halde de bazı harcamalar yapabilirsiniz. Bunlar artık sona erecek ama son dakikalarında da dikkat etmek lazım. 3, Mars'ın yengeçte olduğu süre boyunca duygusal stres yaşayabilirler. Biraz enerji dalgalanmaları yaşayabilirler. Paniklemesine geçici. Yani Koç'u bitirdik. Evet. Koç burcunu bitirmiş olduk böylece. Şimdi biz bir dahaki burca geçeceğiz. Dediğim gibi yükseleniniz ya da ay burcunuz oralardaysa ya da astrolojiye çok meraklıysanız diğer burçlar için videoları kanalda bulabilirsiniz. İyi yıllar.